Çok değerli Creative Assembly nice yaşlara, Medieval Total War nice yaşlara, doğum gününüz kutlu olsun. Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Medieval Total War'un yahut Total War Medieval'ın hayatımı nasıl değiştirdiğini sizlere anlatmak istiyorum. Ciddi bir şekilde eski tarihe, geçmişe doğru gitmemiz lazım. Merak etmeyin, orta çağa gitmiyoruz. Olayı babamdan başlatacağım. Bizimki Mahmut Hoca ve hep şu espriyi yapar. Onu da yapmadan geçmeyeyim. Ufaklıklarla karşılaştığı zaman bir sünneti uygular. Yanında hep şeker taşır ve çocukları mutlu etmeyi çok sever. Şekerlerini verdikten sonra der ki, bakın bu Mahmut Hoca şekeri. Ama Hababam sınıfın Mahmut Hocası değil, kendi okulun Mahmut Hocası der. Bizimki öğrencilik yıllarında tarih öğretmeniyle yaşadığı bir husumetten dolayı şöyle bir yemin etmiş. Demiş ki, ben bu dersten geçersem, ki tarihi çok seviyor aslında ama hocayla işte bir münakaşa yaşamış. Ben bu dersten geçersem okulun bahçesinde tarih kitabını yakacağım. Şimdi burada suç tarih kitabının değil tabii ki. Yani sen öğretmeninle bir husumet yaşamışsın. Öyle veya böyle bizimki sınıfı bitiriyor. Okulu bitiriyor. Ve sözünde duruyor. Okulun bahçesinde tarih kitabını yazıyor. İşte Rabbim o zaman diyor ki, sen misin yakan o kitabı? Al sana işte böyle bir çocuk. Ben kendimi hatırladığım dönemlerde hiç, yani çocukluğumdan bahsediyorum. Bir baskı yok. Yani işte tarihi şöyle sev, böyle sev. İşte tarihi atalarımız şöyle, padişahlar, sultanlar. Hiç öyle bir baskı hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şu. 2 yaşından 6 yaşına kadar kreşe gittim. Annem ve babam, teşekkür ediyoruz bu arada, demoralize ettiler, anında mesajlar geliyor. Neyse, annem ve babam emekli öğretmen. Haliyle ben de kreşte büyümüşüm. Ve hatırladığım en eski tarihli böyle hani geçmişi olan sevdam radyo tiyatroları ve aynı zamanda mehter marşlarıyla kreşe gitmem. Yani babam kasetten mehter marşlarını çalıyor. Yani onu hatırlıyorum. Fakat yani şöyle düşünün. Bir çocuksunuz, bir yere gidiyorsunuz. Radyoda herhangi bir şey çalabilir. Ama ben marşları dinleyerek gidiyorum yani. Öyle veya böyle sen misin işte o kitabı yakan? Senin başına da böyle bir tarih sevdalısı bir tatlı belayı veriyorum demiş Rabbim. Ben her zaman tarihi çok sevdim. Çocuk yaşlarımdan itibaren oyuncakların hep tarihle alakalı olduğu, izlediğim çizgi filmler, diziler, filmler, dinlediğim müzikler hep tarihle alakalıydı. Mahallemizde Turgut dedem diye, onu da anarım, Allah rahmet eylesin, bir marangoz vardı. Kendisi bana tahtadan kılıçlar yapardı. Yani mahallenin çocukları toplarla oynardı. Ne bileyim işte başka şeylerle meşgul olurlardı. Ama gelin görün ki ben kılıçla, sırtımda kılıçla gezerdim mahallede. 89 doğumluyum. Durum bu. Sonra yaş tabii ilerledi. Süreç devam ediyor. Böyle internet kafelerin o palazlandığı dönemlerde bizim arkadaşlar, Allah'ıma şükürler olsun ki ben bulaşmadım, Night Online oynarlardı. Ben orada Age of Empires'a hani mail ettim. LAN partiler yapardık. İşte 3 kişi bir tarafta, 3 kişi bir tarafta dövüşürdük, ederdik. Sonra ne oldu, ne etti bilmiyorum ama işte o bilgisayarlar için CD'ler aldığımız bir mekan vardı. Oraya gittiğimizde Shogun'la aslında karşılaştım. Shogun Total War'la. Fakat Japonlar işte bu uzak doğu kültürüne çok böyle aşina olmadığım için, sevmediğim için, yani o dönemler için bilmiyoruz ya atmosferi. Çok ilgilenmedim açıkçası. Yani oynadığımda hatırlıyorum. Ama öyle bir dönem geldi ki, böyle göstereyim. Hayatımı değiştiren işte Level'da, bu arada Mafya dönemde çıkmış. Onu da hatırlamış olduk. Kaçıncı sayfasında derginin? 38. Bu arada Kayseriliyim ben de, 38 tam işte kader. Gördüğünüz gibi Medieval'ın incelemesi var arkadaşlar. Şimdi bu Medieval incelemesi sonucunda dedim bu bizim işte baktığım oyuna benziyor, Shogun. Demek ki aynı adamlar ne yapmış bakın bu arada. Böyle göstereyim.
Dedik ki ya aynısını yapmışlar. Puan da almış. O zaman level ne vermiş? 100'lerinden 94 puan vermiş. Bayağı da ayırmışlar yani. Kaç sayfa? Kapağı saymasak 1, 2, 3. 3 sayfa inceleme var. Dedim ki ben bu oyunu alacağım. Ve olay o gün koptu işte. Türkiye'nin başına Total War'la beraber beni bela eden yazı 2002 çıkış dönemi zaten. Öyle başlıyor sevdamız. Sonra ben oynamaya başladım. Dedim ki ya benim gibi bu oyunu oynayanlar var mı acaba diye internette trgamer.com diye bir çok da sevdiğim ama kapandığına çok da üzüldüm. Benim de zamanında 3 tane makaleyle yine Total War oyunları üzerine 3 tane makaleyle katkı sağladığım bir web sitesi var. Bu web sitesinin forum kısmı bildiğiniz forum teknolojilerine ki hele sosyal medyadan sonra çok ilkel gelecektir. Gerçekten zor bir forum bölümü vardı. Orada da Total War oyunlarıyla alakalı bir başlık vardı. Bu başlığa siz mesaj yazıyorsunuz. Yönetici onayından geçiyor ve yayına giriyor. Yayına girdikten sonra sizin gibi başkaları mesajınızı görüyor. Sonra siz onlar mesaj atıyor. Yönetici onaylıyor tekrar. Ama o kadar çok başlık var ki ben insanlarla diyalog kuramıyordum. Sonra allem kallem dedim ki ya ben bu insanları bir araya getireyim. Tabi bu arada bilinçaltında tarihi sevme var. Yani şu arkamda gördüğünüz haritada ben var ya binlerce saat geçirdim. Ömrümü verdim yani. Kulağımda şu an arkada zaten dinlediğiniz o tınıların çalması yatarken falan. Hala Jeff Van Dyke, umarım doğru telaffuz etmişimdir, bestecisi. Oyunun bir süre zaten Total War oyunlarının bütün bestelerini o yaptı. İnanılmaz güzel müzikleriyle, içeriğiyle gerçekten büyülenmiştim yani. Sonradan anladım ki tabii biraz şu an ileri sıçrıyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz dünya o kadar yalan ki ve Kur'an'da işaret edildiği gibi gerçekten böyle bir ziyana doğru ilerliyoruz yani insanlık olarak. Öyle veya böyle her son dönem bir öncekinden daha kötü insanlık olarak. İşte ben bilinç altında bunu hissediyorum ve geçmişte yaşama, o geçmişteki samimiyet, özlem yok mu? Geçmişte hiç kötülük yok mu? Şüphesiz var. Ama şu an daha kötü yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir bilinçaltı yansıması. Neye yansıması? Dijital dünyaya yansıması ve ben bu dijital dünyada kendimi daha huzurlu hissediyorum. Bakın yalan bir atmosfer oluşturmuyorum. Okuduğum, bildiğim, duyduğum vesikalardan bize yansıyan geçmişin aslında bir özlemi bu. Oradaki nizamı, düzeni istemenin bir özlemi, yansıması bu. Tekrar geri dönelim. TR Gamer forumlarında dedim ki bu böyle olmayacak abi. Yani bir şekilde ben bu insanları bir araya getirmem lazım. Sonra bir araştırma yaptım. Baktım Total War'la alakalı hiçbir içerik üreten bir web sitesi, bir forum yok. Dedim ki abi ben öyle veya böyle birilerinin yardımıyla bu işi yapabilirim herhalde. Bir web sitesi oluşturalım. O dönemlerde çok böyle herkes kendi blogunu falan böyle ilkel bir şekilde yapmaya çalışıyor. Yeni yeni zaten internet gelmiş. Dağıt dut diye böyle öte öte bağlanıyorsunuz. Ben ne yaptım ettim? Bir forum sitesi açtık. Ücretsiz bir domainle açtık ama gerçekten çok ilgi oldu. Demek ki böyle bir şey aranıyormuş yani gerçekten. Forum sitesini açarken o TR Gamer'da Grey Wolf adlı bir arkadaşla Bozkır Şövalyesi adlı bir abimizin de katkılarıyla ben web sitesini oluşturdum. Ama o dönemde böyle adam akıllı site yok yani. SMF alt yapısıyla açtığımız bu web sitesi ciddi anlamda ilgi gördü. Öyle bir raddelere geldik ki bu web sitesi ve aynı zamanda forumun içerisinden farklı web siteleri çıktı. Buralarda görev alanlar birçok işte dergidir, web sitesidir, teknoloji siteleridir, ne bileyim oyun geliştirme stüdyolarıdır vesaire. Bunların içerisine yayıldılar. Bambaşka yerlerde bambaşka görevler aldılar. Yani nelere vesile olduk. Ama yine biraz günümüze geleceğiz. Teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın artık has safhaya varması ve benim de artık hür iradeyle son dönem bilgi arayışı içerisinde olan topluluğun artık bu forumsuzluğa yani Total War Türkiye'sizliğe müstahak olduklarına karar vererek bütün yine Yabgu Network altındaki web sitelerinin
bir bünyede, yani benim bünyemde Yabgu Nizam Paşa isminin altında toplanmasına karar vererek bu devasa külliyatları şöyle tanımlıyorum aslında. Ee, İskenderiye kütüphanelerine, Bağdat kütüphanelerine ne yazık ki hür irademle yaktım. Bu da bir başka konu ama bu forumları kapattık. Devasa bir külliyat da yok oldu. Nerede? Web ortamında. Birçok nedenler ve dinamikler var. Ama öyle veya böyle ben bütün sorumluluğu omuzlarıma alarak, ki bendeydi ama yine bir şekilde paylaşıyorduk burada, ama burada bütün sorumluluğu üstüme alarak güzel, gıyaben tanıştığımız insanlarla beraber sürdürüyorum. Zaten siz de malumunuz, Yabgu Nizam Paşa ailesi giderek organik bir şekilde niş kitlesiyle kendine özgün 7'den 70'e kitlesiyle büyümeye devam ediyor. Tekrar dönelim TR Gamer forumlarına. Artık bu web sitesini bıraktık. Total War Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz. Bir sürü üyemiz var. Bir sürü makaleler yayınlanıyor. Bir sürü tarihi içerikler, oyunlarla alakalı içerikler derken biz ciddi anlamda büyüdük. Büyüdükten sonra ne oldu biliyor musunuz? Artık yavaş yavaş Total War ailesinin içerisinde resmi olarak yer almaya başladık. Topluluk olarak arzu ettiklerimizi geliştirici firmaya Creative Assembly'ye sunuyor ve bunların geri dönüşünü alıyorduk. En önemli atılımlarımızdan bir tanesi Empire Total War'da Konstantinopolis olan, ki 1700'lerden bahsediyoruz, 1800'lerden bahsediyoruz, olan işte İstanbul isminin biz hem uygun olmayacağını, işte bayrağımızın renginin işte kırmızı olması gerektiğini, 3 hilal vesaire, bu tür geri bildirimler yaparak artık oyunların içerisine de etki eder olduk. Öyle veya böyle ne oldu? Yine ailemiz büyümeye devam etti. Biz sadece Total War oyunlarına değil, Türkiye'deki oyun sektörüne de artık katkı sağlamaya başladık. Çeşitli oyun stüdyolarına danışmanlıklar, işte üniversitelerde düzenlenen Global Game Jam gibi önemli organizasyonlarda jürilikler, çok güzel şeylere imza attık. Artık hızlı geçiyorum. Bu işlerden sonra oyunlar da artık Türkçe gelmeye başladı. Çünkü biz bir aile oluşturduk. Buradaki pazar payını gören sektör paydaşları da artık etki etmeye başladılar. Çok bir mail trafiği döndü zaten ciddi anlamda. Ve ROM 2'den itibaren çıkan bütün Total War oyunlarının artık Türkçe dil desteği vardı. Benim niyetim şuydu tabii ki, şüphesiz. Bir, tarih sevenleri bir araya getirmek. Bu oyunların vesilesiyle. İki, bu oyunları seviyoruz. Türkiye'de ciddi anlamda muhatap alsınlar ve Türkçe dil desteği gelsin. Bunu da başardık. Sonra bilinçli oyun. Çünkü amaçlarımızı gerçekleştiriyoruz ve her gerçekleştirdiğimizde bir merdiven ileri gidiyoruz. Artık ben şunu kendime kabul ettirdim. Üzerimize düşeni yaptık. Bundan ötesi artık daha ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bilinçli oyuncular. Bilinçli oyuncu ne demek? Ne oynadığını bilen, dijital oyunların içerisindeki mesajları algılayan, bu mesajları iyiyse faydalanan, kötüyse bunu absorbe eden, engelleyen, çevresine iyi, hoşgörülü olan, diyalog sürdürebilen, ortak paydaları da buluşan, fay hatlarında asla bir araya gelmeyen, bir arada yaşayabilen, oyunların ortak payda olduğu ama birbirimizin iyi yanlarını gördüğümüz, kötü yanlarını bertaraf ettiğimiz, az önce söylediğim gibi biraz tekrarlıyorum ama demek istediğimi anladınız. İnsanların oluşması için mücadele ettim. Ve bunu başardığımı da düşünüyorum. Yabgu Nizam operasyonu da bence açıkçası mantıklı bir operasyondu. Çünkü neticelerini toplamak, görmek gerçekten mutluluk veriyor. Öyle veya böyle siz de biliyorsunuz artık. Durum bu. Peki Medieval'ın buradaki yerine, Medieval müzikleriyle, sanat tasarımıyla, sunumuyla, her anlamda bence manevi olarak, teknik olarak da bir raddeye kadar Total War oyunlarının içerisindeki en iyi oyundu diyebilirim. Ve onun vermiş olduğu, aşılamış olduğu bu işte mücadele ruhuyla bugün karşınızda bu şekilde durmaktayım. Biraz daha detaylara girecek olursak, döneminde benzer bir oyun yok. Zaten hali hazırda da mesela 2002'de çıkmış oyun. Şu an 2022'deyiz.
hala bir rakibi yok. Yani birkaç tane örnekler çıktı ama en eski Total War oyunlarındaki tadı alabileceğimiz kadar bile tur bazlı ve gerçek zamanlı stratejinin birleştiği bir oyun görmedik. Haliyle rakipsiz de diyebiliriz. Onun dışında hayatımı daha fazla nasıl değiştirdi? Ben Total War Türkiye forumlarında yöneticilik yaparken, kurucu yöneticilik yaparken kendimi bir anda oyun sektöründe buldum. Önemli web sitelerinde, önemli dijital haber sitelerinde ve aynı zamanda sadece dijital ortamda değil, basılı gazetelerde de, dergilerde de yazılarım çıktı. Ve buradan ilerleyerek Türk oyun sektöründe çeşitli konumlara geldim. Ve bu konumlara geldiğimde yayın yönetmenliği olsun, yazarlık olsun, köşe yazarlığı olsun, editörlük olsun, metin yazarlığı olsun, danışmanlık olsun çeşitli kategorilerde görevler yaptım. Sunuculuk mesela. Sunuculuk da yaptık televizyon kanallarında. Bunları yaparken çeşitli meziyetler kazandım. Bu işlerde usta olan insanların yanında çalıştım. Ve bilmediğim bir alanda bir yandan da bu arada tahsilini de yapıyorum. Tarih tahsilini de yapıyorum. Yani sadece tarih oyunları yok. Babamın işte o etkisi hala devam ediyor. Elhamdülillah tarih tahsilimizi de yaptık. 4 yıllık mezun olduk. Şu aralar işte yüksek lisans mücadelesi veriyorum. İnşallah onda da başarılı olurum. İşte dediğim gibi hem okuyorum hem çalışıyorum. Ve çalışırken de bu konularla alakalı tecrübe insanların yanında mücadele ede burnumu sürte sürte, tırnaklarımıza kazıya kazıya işte haber nasıl yazılır, spot cümle nedir, etiketler nedir, sosyal medya nedir, bir web sitesi nasıl işler, forum nasıl işler, video içerikleri nasıl oluşur vesaire vesaire birçok şey öğrendim. Öğrendiklerimi birçok insana aktardım. Az önce söylediğim gibi, dakikalar önce söylediğim gibi nicelerine yazarlığı, editörlüğü öğrettik. Oradan insanlar yürüdü gittiler, rızıklanıyorlar. Yahut bir radde CV'lerine etki edebilecek birçok şey kendilerine katılmasına vesile olduk bu işte. Yanımızda mücadele eden, çalışan insanlara. Gönüllülük esası oldu kimisi işte bir şekilde hediyeleştik, mahsuplaştık. Sektörde elhamdülillah bir katkımız oldu, bir payımız oldu. Yani birkaç kuşak öncesi ne biz de eklemlenerek şu an devasa bütçelerin döndüğü Türk oyun sektörünün çok küçük bir döneminde bugünlere erişilmesinde katkılarımız oldu. Ama sektörün İstanbul'da oluşu, bizim Ankara'da oluşumuz bir şekilde uzaktan gıyabi de olsa bunu başardık elhamdülillah. Durum böyle yani. Hayatımı nasıl değiştirdiğine biraz daha girmek istiyorum. İşte bu tecrübelerle pişmemizle artık benim de bir CV'm doldu yani. Birkaç sayfa CV'm var. Askerlik öncesi, askerlik sonrası ciddi iş hayatında da işte bu doldurduğum bu oyun vesilesiyle açtığım forumdan yürümemle oluşan bu CV ile çok güzel işlere imza attım ve halihazırda da asıl rızkımı yine Medieval Total War'un vesilesiyle kazanmaktayım. This is an age of darkness. A world of fear, power, and death. But a few forge their destiny. Medieval Total War. Evet, şimdi sizlere bu güzel videodan sonra
Total War Eras'ı göstermek istiyorum. Hayatımın ters tutuyorum. Hayatımın ilk koleksiyon paketi. Arkasında muazzam bir külliyat var. Gördüğünüz üzere. İçeriği de göstermek istiyorum. Total War Eras'da Medieval Total War var. Şöyle kutusu. Onun devamında CD'ler artık bitti. Onun devamında Medieval 1 ve aynı zamanda Viking Invasion ek paketi. Shogun Total War ve Mongol Invasion ve Rome Total War ki aynı zamanda Barbarian Invasion mevcut. Bu CD'ler var. Devamında ise yine bonus materyal dediği alanda Total War Rome 2'ye şöyle göstermek istiyorum. Bonus materyal. İçerisinde müzik CD'siyle Alexander yani İskender paketi var. Neyin? Rome Total War'un. Devam ettiğimizde bunun içerisinde başka çok güzel bir sanatsal çizim kitabı mevcut. Görüyorsunuz. Harika. Bunların hepsini ne yaptık? Oyunda gördük. Çok geniş bir kitap. Guide'ı var. Düzeltiyorum bu arada. O bonus materyallerin içerisinde videolar var. Nasıl yapıldı? Şu müzik score var. Bu arada bunu yeğenim yırttı. Yani baldan tatlı yeğen. Tabii ki bir şey diyemiyorsunuz. Başkası olsa kellesini alırsınız. Bir de çok güzel kartpostallar var. Böyle görüyorsunuz. Durum bu. İlk koleksiyon paketimden sonra da birçok koleksiyon paketimde oldu. Malumunuz. Ama işte hayatımı değiştiren Medieval'ın böyle etkileri var. Devam edecek olursak biraz da artık sizlere Medieval 1 ile alakalı bazı oynanış anları, kesitleri göstermek istiyorum ve sonrasında konuşmaya devam edeceğim.
Güzel, bu kesitleri de izledikten sonra artık içeriği sonlandırma vakti geldi. Emin olun, o kadar çok anlatmak istediğim şey var ki kesin birçok detayı atladım. Ama öyle veya böyle bugün karşınızda olmamın en büyük vesilesi Medieval Total War. Bugün rızkımı kazanmamdaki en büyük vesile yine Medieval Total War. Bugün nice güzel insanları tanımama, sizleri tanımama vesile olan oyun yine Medieval Total War. Medieval Total War ve Total War ailesi benim ciddi anlamda hayatımı değiştirdi. Kim bilir? Belki bir gün size İngiltere'den seslenirim. Belki de bir gün Türkiye'de açılmış olan bir Creative Assembly stüdyosundan sizlere seslenirim. Kim bilir? Hakkımızda hayırlısı olsun. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.